Herkese Proje Yönetim Araçları.com'dan selamlar. Bugün sizlere kullanımı oldukça keyifli ve bir o kadar da pratik olan, aynı zamanda proje yönetim araçları tanıtım serimizin ilk videosu olan Trello'yu inceleme videosuyla karşınızdayız. Trello, bahsetmiş olduğumuz gibi basit ama kullanışlı, pek çok küçük, orta ve bazı büyük ekipler tarafından kullanılan çok etkili bir proje yönetim aracı. Şimdi size bu proje yönetim aracının nasıl kullanılabileceği ve detaylarına ilişkin çeşitli bilgiler veriyor olacağım. Öncelikle sağ üst taraftan oturum açarak süreçlerimize başlayalım. Özellikle ilk karşılama ekranında size Trello'yu hangi amaçlar için kullanabileceğinize dair çeşitli bilgiler sunuyor. Fakat burayı hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Hızlı bir şekilde panele giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir taslak ekranı karşılıyor. Bu ekrana gelmeden önce aslında eğer bunu daha profesyonel kullanmak istiyorsanız veya bu uygulama ücretli mi gibi sorularınız varsa öncelikle onları hızlı bir şekilde karşılaştıralım. Çeşitli paketlerimiz bulunuyor. Bunlar ücretsiz, standart, premium ve sonraki süreçlerde büyük ekiplerin kullanabileceği Enterprise modeli var. Fakat bize başlangıçta ücretsiz modeli çok fazlasıyla yetiyor olacak. Tabii ki aralarda farklı özelliklerin farklılıkları var. Ama başlangıç aşaması için eğer küçük bir ekip yönetiyorsanız veya orta ölçekte basit işler için bu Trello'yu kullanmak istiyorsanız şimdilik başlangıç aşamasındaki ücretsiz paketten yararlanabilirsiniz. Öncelikle bu ekranı geçip, taslak ekranını geçip size genel olarak çalışma mantığından bahsedeyim. Burada çeşitli boardlar, yani çeşitli projeler üretebileceğiniz temaların bulunduğu bazı alanlar var. Buradaki boardları ben genel olarak proje yönetim süreçlerinde projeleri oluştururken kullanıyorum. Örneğin bir tanesi bir yazılım projesi ise diğeri tasarım projesi ise bunların iki ayrı kapsamı, iki ayrı bütçesi ve iki ayrı çalışacağım takım varsa bunları mutlaka iki ayrı board'a, yani iki ayrı projeye ayırmaya çalışıyorum. Öncelikle sıfırdan bir proje oluşturmayı göstereyim. Şöyle sağ üstteki Create butonuna bastıktan sonra Create Board'a tıklarsanız hızlı bir şekilde sıfırdan bir board açabiliyorsunuz. Ancak siz başlangıçta ne yapacağınızı bilmiyorsanız ve bir şeyleri keşfetmek isterseniz, ancak tabii ki de ben bunları anlatacağım. Start with a Template seçeneğiyle bir tema üzerinden belli ihtiyaçlar için oluşturulmuş hazır şablonlar üzerinden buradaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Biz hızlıca bir tane board oluşturalım. Burada board'un arka planını değiştirebiliyoruz. Çeşitli özelleştirme seçenekleri var. İstersek renk, istersek fotoğraf ekleyebiliyoruz. Burada belki bir ekip fotoğrafı da isterseniz koyabilirsiniz. Bazen tatlı da olabiliyor. Board title burada aslında projemizin ismi. Örneğin bu bir yazılım projesi ise ve işte bir müşteri ismimiz varsa X müşterisi yazılım projesi diye bir şey paylaşabiliriz. Burada görünürlülük seçenekleri var. Public yaparsak insanlara, link verdiğimiz insanlara bu projenin görünebileceğini, ancak onun üstünde değişiklik yapamayacağını, yani aslında sadece görüntüleme yetkisi verebileceğimizi düşünebilirsiniz. Workspace kısmında siz burada aslında bir takım oluşturuyorsunuz. Bu takım eklediğiniz kişiler bu workspace'te bulunuyor ve bu board'u oluştururken workspace'teki herkes bunu görebilir diye işaretleyebiliyorsunuz. Bazı noktalarda bu projeler için, farklı kullanımlar için keyifli olabilir. Örneğin farklı takımlar yaratırsınız ve farklı kişilerle freelance olarak çalışıyor olabilirsiniz. Projelerin gizli kalmasını ve sonraki süreçlerde aslında sizin yaptığınızı veya sizin farklı ekiplerle yaptığınızı bilinmesini istemiyorsanız buradaki workspace mantığında farklı takımlar oluşturup sadece o workspace'te bulunan takımlara spesifik olarak bu dosyaları açabilirsiniz. Bir de tabii ki private, yani gizli seçeneğindeki boardlarımız var. Burada ise sadece yöneticiler ve buraya eklenen kişiler buradaki yapıyı, buradaki projeyi görüyor olacak. Ben şimdilik private seçeneğiyle ilerliyorum. Çünkü buraya kimi eklersem sonraki süreçlerde bir problem olmaması için, sadece benim güvenliğim için veya sadece benim belirleyeceğim kişilerin erişimi için ben bunu ayarlamak istiyorum. Hızlı bir şekilde Create'e bastık. Şimdi burada karşımızda belki farklı projelerde kullandıysanız genel olarak proje yönetim süreçlerinde kullanılan temalardan bir tanesi karşımıza geldi. Burada to do, doing ve done kısımları var. Basit bir şekilde Kanban mantığında ilerleyen bir araç. To do kısmına sadece yapılacakları, doing kısmına o süreçte yapılanları ve takip edilen işleri, done kısmında ise tamamlanan görevleri buraya ekleyebiliyoruz. Bazı projelerde, örneğin burada bir backlog
kısmı açabiliyoruz ve hani bunu da süreçler içine dahil edebiliyoruz. Buradaki isimlendirmeler, adlandırmaların hepsini özelleştirebilirsiniz. Bu konu hakkında istediğiniz gibi isterseniz listenin rengini değiştirebilirsiniz, isterseniz sıralamalarını değiştirebilirsiniz. Bu noktada genel olarak özgürsünüz. Şimdi buradaki bu aracın nasıl kullanılacağına dair ufak bir izleme yapalım. Örneğin diyelim ki biz backlog kısmına yeni bir taslak eklemek istiyoruz. Yeni bir task eklemek istiyoruz ve yapılacak bir şey eklemek istiyoruz. İşte web sitedeki Google Ads kampanyası kurulum kodları kontrol edilecek. Örneğin bu şu an üstüne geldiğimizde yapılması gereken bir görev olarak önümüze çıkıyor. Siz bir proje yöneticisi olarak pek çok arkadaşınızla bu proje içerisinde çalışabilirsiniz. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim gibi projede çok paydaşlı projelerde farklı insanları projenin içerisine dahil etmeniz gerekebilir. O yüzden sağ üst tarafta bulunan Share kısmından kiminle bu projeyi paylaşmak, bu projede birlikte çalışacağınıza karar verdikten sonra o insanlara bu projeyi göndermek istiyorsanız buraya maillerini yazdıktan sonra mümkünse member kısmından zaten observer kısmı premium olarak bir seçenek olarak geliyor. Ancak premium olursanız sadece kişi izleyici olarak yani görüntüleyen olarak burada yer alabilir. Member olarak buraya ekledikten sonra share deyip buradaki board'u insanlarla paylaşabilirsiniz. İçeride task'ların bulunduğunu yani görevlerin bulunduğunu söylemiştik. Örneğin siz bir proje yöneticisiniz ve işte backlog'daki bir çalışma artık yapılacaklar listesine girdi. Burada tamamen sürükle bırak mantığında bu çalışmaların hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Sonraki süreçlerde herhangi bir şey oldu. Bu proje yapılmaya başlandı. Projenin alt parçası yapılmaya başlandı. Bu doing kısmına gidiyor ve sonrasında done'a gidiyor. Bu sistemin, Kanban sisteminin en keyifli yanı şu. Örneğin ben to do kısmında tekrardan işte front end kısmındaki header menü güncellenecek diyelim. Bir de WordPress teması yayına alınacak. Bu Kanban sisteminin en keyifli özelliklerinden bir tanesi farklı iş gruplarında çalışan kişilerin aynı ortak havuzda birbirinin ne yaptığını görüyor olması. Örneğin ben Mehmet'le birlikte Google Ads tarafındaki kampanya kurulumlarını inceliyor olayım. Buraya geldiğimde içerisine sağ tıkladığım zaman Change Members kısmı var. Diyelim ki burada bir Mehmet adında arkadaşımız vardı. Şu an yok o yüzden gösteremiyorum ama herhangi bir kişiyi buraya assign ettiğinizde yani atadığınızda artık bu task'in Mehmet'e ait olduğunu veya atadığınız kişiye ait olduğunu görebiliyorsunuz ve hiçbir şekilde ekibinizdeki kişilerle haberleşmeden şu an işte Mehmet'in üzerinde böyle bir task varmış ama henüz yapmadı. Ben şu arkadaşımı bir dürteyim. Veya işte frontend kısmında header menü güncellenecekmiş. İşte bu da varsayalım Selin adındaki bir arkadaşımızın üstüne assign edilmiş bir projeye parçası olsun. Biz de burada şunu diyebiliyoruz. Ya Selin'in şu an üstünde çalıştığı to-do'da bulunan bir görev parçacığı var. Biz yeni bir görev yüklemesi yapmayalım. Veya herhangi bir yeni bir görev yüklemesi yapmadan önce toplantılarda biz bunu sadece bu board'u açarak konuşabiliriz. Yani bu ekip içerisindeki gereksiz iletişimi engellerken aynı zamanda ekibin içerisindeki projenin yönetimi konusunda da çok net bir şekilde ekipteki herkesin şeffaf ve açık bir şekilde projeye dair bilgi almasını sağlayan çok kaliteli ve keyifli bir sistem alıştıktan sonra. Bunun detaylarına gelecek olursak kartların içerisine farklı aksiyonlar ekleyebiliyoruz. Örneğin web sitedeki Google Ads kampanyası kurulum kodları kontrol edilecek. Evet bu bir görev. Ancak bunun içerisine biz çeşitli alt görevler ekleyebiliriz. Mesela alt görevler diyelim. Buradaki alt görevlerde örneğin header menüdeki X kontrol edilecek. Ondan sonra işte navigasyon menüsündeki renk güncellenecek. Biz buraya istediğimiz gibi çeşitli alt görevler ekleyebiliyoruz ve bu alt görevleri de belli bir zamana veya güne assign edebiliyoruz. Bu da bizim zamanlı veya süreli, kısıtlı süreli projelerde projenin takibini yapmak için yardımımıza koşan çok keyifli şeylerden bir tanesi. Biz biraz önce bu
task'i oluşturmuştuk. Bu task'in altında eğer ki task ile alakalı yani görev parçacığı ile alakalı ekip arkadaşlarımızı bilgilendirmek istiyorsak description kısmını kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bir fotoğraf veya video eklemek istersek buradaki attachment kısmını kullanarak herhangi bir fotoğraf veya video seçip görev parçacığına dair insanları daha detaylı bir şekilde bilgilendirebiliyoruz. Aynı zamanda elimizde etiketler adında bir yapı da var. Bu etiketler yapısı ise farklı renkler ve isimlendirmeler burada yer alabiliyor. Örneğin burada karmaşık projeler içerisinde diyelim ki işte bir yazılım projesinde ne oluyor? Çeşitli hatalar çıkıyor. Yeni özellikler geliştiriliyor veya tamamen sıfırdan yeni bir ürün parçası ortaya çıkıyor. Bunları örneğin burada isimlendirerek diyelim ki bu bir bug diyelim. Bu bir geliştirme, improvement diyelim. Ondan sonra bu bir feedback diyelim. Çeşitli label'lar, buraya çeşitli etiketler ekleyebilirsiniz. Bu bir işte şu an aklıma gelmiyor. Şu an ekstra bir şey yapmayalım. Label kısmında biz diyelim ki bu bir bug. Eğer bu bir bug'sa biz gelip buradan label'ların içerisine bunu etiketliyoruz. Sonrasında bu task'la kaydettikten sonra bakın dışarıda yeşil bir şekilde yeşil renkli olan ve title'ı bug olan işte bu bir bug diye bizim karşımıza çıkan bir yapı var. Bu da projenin içerisindeyken farklı farklı projeler yönetirken veya basit projelerde ufak tefek güncellemeler yapmak istediğimizde kişilerle alakalı iletişim kurmamızda bu araç çok fazla bizim yardımımıza koşuyor ve neredeyse alıştıktan sonra elimiz ayağımız olacak kadar bir noktaya geliyor. Basit bir anlatımla kartlar, boardlar ve içerisindeki proje yapıları bu şekilde ilerliyor. Trello'nun en keyifli ve diğer rakiplerinden ayrılan özelliklerinden bir tanesi Power Up'lar. Buradaki Power Up'lar sayesinde Google Drive, Slack veya Microsoft Teams gibi farklı alanları birbirine bağlayabiliyorsunuz ve bu alanlar, bu uygulamalar birbirleriyle sonradan konuşabiliyor. Örneğin burada önümüze gelen herhangi bir şey veya hani ismini bildiğimiz herhangi bir şey varsa onlar üstünden ilerleyelim. Örneğin Gmail ile Trello eklentisini ekledikten sonra bir müşteri görüşmesi yapmanız gerekiyor ama o kadar yoğunsunuz ki veya sizin müşteri görüşmesi yapacak bir ekip arkadaşınız var ve bunu takip etmek istiyorsunuz. Bunu Gmail ile birlikte haberleştiriyorsunuz, entegrasyon yapıyorsunuz. Sonraki süreçte bütün süreçleri Trello üzerinden kişilere assign ederek onların üstüne görev atamaları yaparak bunları kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda örneğin buradaki Microsoft Teams üzerinden de işte Trello'daki boardları, oradaki bildirimleri sizin Microsoft üzerinden eğer bir haberleşmeniz varsa onların hepsini o taraftan görebiliyorsunuz. İkinci ve son özellik otomasyon. Burada bazı kurallar premium olarak karşımıza çıkıyor. Ancak çeşitli otomasyonlar yaparak Trello'yu kullanma konusunda uzmanlaşabilir ve burada çeşitli kurallar belirledikten sonra ekip içerisindeki iletişimi, buradaki görev akışını ve içerideki tüm planlamayı bir beyin gibi kullanabilirsiniz. Trello ile alakalı benim paylaşacaklarım şimdilik bu kadar. Açıkçası bu serinin ilk videosu olarak Trello'yu seçmek istedim. Çünkü hem kullanımı çok basit hem de herkesin çok kolay bir şekilde adapte olabileceği bir uygulama. Aynı zamanda serinin diğer videolarında da farklı ekip modelleri için, küçük, orta, büyük ekip modelleri için farklı araçları incelemeye, proje yönetimi ve ürün yönetimine dair çeşitli bilgiler vermeye devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve farklı videolardan arkadaşlarınızı haberdar etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.